if I like marry it with Chinese girl, she can find for me. Artık o tek çocuk politikası yokmuş. Bu bölümde dünyada daha önce hiç görmediğim bir evlilik pazarını göreceğiz. Bölüme başlamadan önce birazcık Şangay şehrinden bahsedelim. Şangay nüfusu internet verilerine göre 25 milyon. Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı doğrudan yönetilen dünyaca ünlü bir liman kenti. Çünkü Çin'in içerisinde eyalet bölgeleri, özerk bölgeler mevcut. Bu yüzden Şangay şehri direkt olarak Çin anakarasına bağlı. Çin'in ekonomi, finans ve ticaret merkezi noktasıdır. Yani asıl para buradan dönüyor. Şangay Limanı dünyanın en işlek konteyner limanıdır. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa bir like, bir yorumunuzu alırım. İyi seyirler dilerim. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün Şangay'da yeni bir gün. İlginç bir pazara gideceğiz. Çin'deki şu an ikinci günüm ve her şey çok keyifli. Burada gezmek gerçekten çok kolaymış. Çünkü adamlar hayatı basitleştiren birçok şey yapıyorlar. Neredeyse her şeyi telefondan halletmek mümkün. Şimdi de turistik olan noktalardan birinde insanlar burada fotoğraf, video çekmeye bayılıyorlar. Oraya doğru yürüyeceğim. Aslında otobüste gidecektim. Fakat hava bugün birazcık böyle yağmurlu gibi. Ama güzel bir hava var. Yürüyerek gideyim dedim. Hem de size böyle etrafı göstereyim. Maalesef ki Türkiye'ye turistik vize vermiyor Çin Halk Cumhuriyeti. Sadece iş vizesiyle buraya gelinebiliyor. Şu anlık turistik vizeyi durdurmuşlar. Fakat Çin Halk Cumhuriyeti şu an özellikle turizm konusunda bayağı çalışmalar yapıyorlarmış. Hatta 15 tane ülkeye vize muafiyeti falan getirmişler. Sanırım video çekeceğim en rahat ülkelerden biri burası olacak. Kimse yadırgamıyor. Herkes arkadan barış işareti falan yapıyor. Ülke adeta kocaman büyük bir alışveriş merkezi gibi. Buradaki en büyük sıkıntılardan biri harita uygulamaları çalışmıyor. Ben bu yüzden daha önceki seyahatlerimde kullandığım çevrim dışı bir harita var. Maps.me adında bir uygulama. Bunların hiçbiri reklam değil bu arada. Kendi kullandığım, kendi tecrübelerimi anlatıyorum. Ben onu kullanıyorum. Maps.me'de böyle bu uygulamada böyle kaydedince yerleri rahat bir şekilde bulmak mümkün. Şimdi ilk gideceğimiz noktaya doğru hadi gidelim. Trafikte de bu arada neredeyse kötü araba yok. Bentley gidiyor baksana. Arabaların çoğu elektrikli. Yani kesinlikle Batı medyasının anlattığı gibi bir Çin yok. Aşırı gelişmiş. İnsanlar genel olarak kurallara uyuyorlar. Burada dikkatimi çeken, belki de kural öyledir, bisikletler falan bayağı şeyden gidiyorlar. Kaldırımdan gidiyorlar. Motorlar da dahil. Motor dediğimde elektrikli scooterlar diyelim. Hepsi kaldırımdan gidiyor. Adamlar neredeyse her şeyi ayağına sipariş ediyorlar. Sabah mesela hostele belki 30-35 kere motorlu servis geldi. Genellikle de ortalama insanların kazancı 700-800 dolardan başlıyor. Daha düşük olan da varmış yer yer. Gelişmiş şehirlerde 700-800 dolardan başlıyormuş. 16 Pro. Bulunduğumuz bölge Xintandi adında bir yer. İşte bugün videonun başlığından da anlayacağınız üzere gelmek istediğimiz yer olan kısım burasıydı. Burası bir evlilik pazarı, evlenme pazarı. Buradaki olay, içeriye geçelim. İnsanlar çocuklarının evlenmesi için gelip özelliklerini kağıtlara yazıyorlar ve
evlenmek için gençleri zorluyorlar. İşte şu boyda, şu kiloda, şu tipte, şu doğumlu diye böyle. Burası tam olarak böyle bir evlilik pazarı, evlenme pazarı. Aslında çok eski bir gelenekmiş. Hala devam ediyor. Çin'de 2 yerde var. Bir Şangay'da, bir de Pekin'de. Aileler çocuklarının evlenmeye sürekli zorluyorlar. 27 yaşından sonrasında özellikle geliyorlarmış, böyle evlenmedi hala bekar vesaire diye üstüne gidiyormuş. Ortaya da böyle bir pazar çıkmış. Herkes şu an burada bilgiler yazıyor. Bak 84 doğumlu. 1.62. Hayır. İngilizce bilen birini bulursak, ama resim vesaire yok. İnsanlar da gelip burada ha? Special. Torçi. Torçi. İstanbul. 1.74, 72 kilo. Yeah. You can. If you have a, if you take photo. If you have a friend, call me. Bak. You want to take Abi şey anlatıyor. Yeah. You want to take this picture for your sister. This is the guy. Yeah, it's a real guy. It's a real guy. Yeah, it's a real. No working. From Istanbul. Torçi. Torçi. Turkey. You check his grandfather logo if he stand up Casper. Bak burada. Are you from? Vallahi bir şeyler yazıyor ama çok anlayamadım. So they are asking them for them boys, right? Yeah. Okay, cool. Can you translate for me to her? I am from Turkey. Oh yeah. What's your name? Shirley. Shirley. 他说他来自土耳其。 Torçi. 哦，土耳其。哦。 Can you say I really like Shanghai? 他说他特别喜欢上海，他想找个上海的姑 If 娘。 I like, you can find for me. 啊，你可以给他找一个上海姑娘吗？或者中国姑娘都可以。他喜欢。你选，你挑。You can choose. Look. But I can't see the picture. 他想看照片儿。哦。他想看美女，Beautiful. Beautiful. Picture. 要照片。Beautiful 的，那个有好看的。谢谢。Thank Why you. not pick one? 谢谢。Why not pick one? Yeah, just Choose pick for one. me, brother. Choose for you. What's your requirement? Yeah. Pazar böyle gidiyor. Büyük, uzun bir pazar. Aileler burada konuşuyorlar karşılıklı. Genellikle doğum yılları 30 yaşından büyükler var.
Çin'in normalde tek çocuk politikası vardı. Fakat 2013 ile 2015 yılları arasında bunu bitirmişler. Artık o tek çocuk politikası yokmuş. Dünyanın şu an en kalabalık ikinci ülkesi. En kalabalık ülke Hindistan, ikinci Çin. Böyle bir pazardı. Geldik, gezdik, gördük. Yakında düğünüme de hepinizi beklerim. Yengenize selamlar. Pazar böyle devam ediyor. Aileler birbirleriyle tanışıyorlar, konuşuyorlar. İşte eşleştirmeye çalışıyorlar çiftleri. Evlilik pazarı. Burası Şangay'da. Hafta sonları kuruluyormuş. Cumartesi ve pazar. Aileler özellikle çocukların evlenmesi için böyle şeyler yapıyor. Bayağı baskı varmış. Bir Çinli bir arkadaş anlattı da evlenin diye tutturuyorlarmış. Pazardan ayrıldım. Şangay'daki en çok sevdiğim olaylardan biri de otobüs çok ucuz. Her yere otobüsle çoğu yere gitmek mümkün. Metro her yerde var ve sadece 2 yuan. Yani 10 lira falan gibi bir şey oluyor. Şimdi otobüse bindim, yeni bir gezilecek bir yere doğru gidiyorum. Hafif yağmurlu bugün hava. Şangay sokakları. Bu arada bindiğim otobüsler de şunlar. Büyük ihtimalle elektrikli otobüsler. Sadece 2 yuana seyahat edebiliyorsunuz. Haritada her şeyi gösteriyor zaten. Otobüslerin tüm durak isimlerini vesaire. Kolay bir şekilde buluyorum o yüzden. Yani evet, bazı yerlerde bazen İngilizce şeyler yazmayabiliyor. Fakat bence Çin'de seyahat etmek sandığım kadar zor değilmiş. Ben daha zorlu bekliyordum. Hiçbir yerde İngilizce yazı yazmıyor falan diye ama yo. Keyifli gidiyor ya. Sadece bazen motorları, bisikletleri fark etmiyorum. Çok fazla var çünkü. Caddelerdeler böyle. Gelmek istediğim yer de aslında buraydı. Yuyuan Garden diye bir yer. Burada da sokak yemekleri satılıyor. Bazı bölgelerde gerçekten binalar acayip görkemli. Çok güzel bir mimaride yapılmış. Asya mimarisi, işte Çin mimarisi, Uzak Doğu mimarisi, artık nasıl deniliyorsa. Ve genel olarak sokaklar çok temiz Şangay'da. Bana şey dediler, Şangay için, yani Şangay gerçek Çin'i yansıtmıyor. Şangay daha modern, büyük şehir diye. Ben de uçak biletini en uygun buraya bulmuştum. Yani çok uygun değil ama o yüzden videoyu beğenip paylaşmayı, arkadaşlara göndermeyi unutmuyoruz. Şimdi geldiğimiz yer yine Şangay'daki turistik noktalardan birisi. Burası Yuyuan Garden adında, Yuyuan Bahçeleri adında bir yer. 1556 yılında yazıyordu Wikipedia'da. 4 hektarlık kocaman büyük bir bahçe yer alıyor. Burayı gezip göreceğiz. İnsanların gelip özellikle fotoğraf çektirdiği turistik noktalardan birisi burası. It's automatic no battery. Different size, big, small change. How much is it? 150 for two. 150 for two. Okay. Thank you for now. You buy, I cheap for you. Maybe later. Later. I cheap for you. What's your name? 120. Okay. Thank you sir. Burası tabii ki o bahçe kısmı değil. Bahçe öteki tarafta, şuraya doğru. Fakat burayı görmüştüm sosyal medyada. O yüzden biz de durup burada fotoğrafımızı, videomuzu çekip öyle devam edelim. Çok iyi ya adamın sattığı şey. Caddeleri gezmeye devam ediyoruz. Şimdi çok güzel bir bilgi anlatacağım.
Çin'de elle gösterilen rakamlar farklı. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6'yı bizdeki gibi 6 parmakla yapmıyorlar. Şu 6 demek mesela. Şu 7 demek. Şu 8 demek. Sonra 9 yine normal bizdeki gibi 10. 6'yı böyle yapıyorlar. Hızlı hızlı gösteriyorlar bir de rakamları elleriyle. Bir şeyin fiyatını sorduğunda vesaire ya da ya soramıyorum tabii ki de böyle bir olay varmış Çin'de. Dünyanın farklı yerinde ne kadar ilginç farklı kültürler var. İşte bu yüzden gezmeyi çok seviyorum. Hep bir şey öğreniyoruz. Bu kadar mutlu olmamın sebebi de bu gezmek zaten, gezi. Burada da bu sokakta da tamamen bu binadaki gibi bir mimariyle yapılmış. Eski mi yeni mi yapılmış tam olarak bilmiyorum. Wikipedia'da baktım, Google'da baktım. Net bir bilgi bulamadım. Galiba burası o Yuyuan Old Street dedikleri yer. Şurada da bir yemek pazarı varmış. Aa karides. Aa ben yerim onu ya. Karidesle şey, hamur, şinitzel, noodle'lar, dumpling. Pardon. Meyve suları satılıyor burada da. 28 100 lira falan. Farklı yemekler var. Şöyle pazarları, yemek satılan yerleri gezmeyi çok seviyorum. O kokonatlı tatlı, bunun kötü olma ihtimali yok. Hamurla burada da deniz ürünleri var. En sevdiğim. 岛上海富乐小区、上海名小区就由李兰祥启文、苏杭上海生鲜微贴首推服务。 Mart ayında bedelli askerliğe gittikten sonra Nisan'da çok ağır bir hastalık geçirdim ben. Bir ay boyunca yataktaydım. Bayağı böyle sabahlara kadar öksürüyordum, nefes alamıyordum. Psikolojik olarak da sıkıntılı bir dönem geçirdim. Haziran ayının başları oldu sonra. Babaannemi kaybettik. Babaannemi kaybettikten sonra da o zaman da böyle yurt dışına çıkasım, bir yere gidesim vesaire gelmedi. Çok seviyordum babaannemi. Hala çok seviyorum onu. Bir gün hatta kızım olursa onun ismini koyacağım. İnşallah kısmet olursa, evlenince, çoluğum çocuğum olunca. Sonra motosiklet olayı başladı. Motosikletle gezmekten ben çok büyük keyif aldım. YouTube'da belki çok sevmediniz ama ben çok keyif aldım. Çok eğlendim. Bir hayalimdi motosikletle gezmek. Şimdi dünyayı da gezmek istiyorum motosikletle. Derken kader kısmet sağ olsunlar beni desteklediler motosiklet konusunda. Özellikle Sivas'tan canım kardeşim Mehmet, Türkan abla, Sergen başta, Motoser ekibi,
Böyle motorla gezdim. Şimdi Çin vizesi çıkınca Çin'e geldim. Hem ticaret hem de gezi için. Buradan sırt çantalı geziye devam edeceğim. Niye anlattım bunu bilmiyorum ama çok keyifliyim ben şu an gezdiğim için. Bu arada şurada bak tuvalet olayı var ya, tuvaletlerde de Çin'de şöyle bir şey var. Mekanların neredeyse hiçbirinde tuvalet yok. Yani Şangay'da en azından. Diğer şehirleri daha görmedim. Şangay'da hiçbir mekanda ben daha tuvalet görmedim. Ortak tuvalet alanları var böyle sokaklarda, neredeyse her yerde. Ücretsiz. Gidip onu kullanıyoruz. Yuyuan bahçelerine giden yolda burasıymış. Şöyle eski bir... Thank you. Thank you. Şişe. Thank you. Sokakta bu olay evet çok fazla var. Herkes gelip satıcılar şey satıyorlar. Şeyi soruyor. Herkes gelip saat almak ister misin? Çanta almak ister misin? Çay almak ister misin? Diyorlar. ...500 yıldan fazladır burası varmış, bu bahçeler. Japonlarla yapılan savaşta vesaire bayağı bir tahrip edilmiş. Allah, gerçekten kalabalık. Alright, she got a special request. She likes AC/DC. No. Bugünün akşamında böyle bir sokak konseri gibi bir şey vardı. Yabancılar çalıyor. Onunla bitireceğiz. Adamlar ne güzel eğleniyorlar abi. Hiç derdi tasası olmadan belki de. Güvenli ortam. Çin'deki değişik yemekler. Şurada kuş bacağı satılıyormuş. Let's go. Let's go. Ve her ülkede yaptığımız gibi burada da parayı inceleyeceğiz. Aslında Çin'de çok fazla para kullanmak mümkün değil. Genellikle uygulamalar üzerinden, yani hep daha önceki videolarda bahsettiğim işte o A'la başlayan uygulama, işte W ile başlayan uygulama, isimlerini söylemeyeyim reklam muhabbeti diye sonradan sıkıntı yaşamayayım sosyal medya olduğu için. 2 tane uygulama üzerinden tüm ödemelerini gerçekleştiriyorlar. Ya otelinden tut ki günlük yaşamdaki sokak satıcısına kadar herkes o QR kodları üzerinden telefonla yapıyor. Elimde ise buranın Yuan adındaki Çin'in bir para birimi var. Çin şu anda, Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın en büyük altın rezervine ve dolar rezervine sahip. Paranın üstünde ise sadece Çin Yuan'ında ön tarafta Çince yazılar yazıyor. Arka tarafı incelediğimizde ise Arapça harflerle Uygur bölgesi için, Doğu Türkistan bölgesi için yazılan harfler var.
Bir de şurada sanırım Moğolca, İç Moğolistan'a için yazılan. Bro, do you know they write for the inside Mongolian, right? There is a lot of language in China. Oh, there is, yeah. Çin'de çok fazla, Çin'de farklı milletler yaşadığı için de burada işte örneğin Moğollar için ayrı yazılmış. Mesela İtbak Menzin yazıyor. İşte Arapça harflerle is this Arabic alfabe, right? Gibi böyle Çin yuanı. Bu 100 yuan da şu anda how much do you think? 100 yuan, it's how much dollar? 10. $10. Bu 100 yuan, who is him? Do you know? He's president. That's Mao Zedong. Mao Zedong. Mao Zedong. That was like the old president. Is that Uncle Mao, right? Uncle Mao. Really? Yeah, I think that's him. Paranın üzerinde de Çin Halk Cumhuriyeti'nin önderi var. Mao'nun resmi yer alıyor. Böyle 100 yuan. Yaklaşık bir $10 falan ediyor. Nakit para. Çok fazla Çin'de göremeyiz. Oh, I think she needs the... Ay ya pardon. Pardon. Bu da paraların diğer paralar. 10 yuan var burada. Şöyle 10 yuanın arkasını gösterecek olursak da yerin tam olarak nere olduğunu bilmiyorum. Burada da 20 yuan var. Şöyle. Bu da arkası. Yine hepsinin arkasında da aynı şekilde diğer milletler için yazılmış olan yazılar var. Take care of yourself, okay? Bye bye. You too. Peki yuanın TL karşılığı nasıl? Şu anda 1 yuan 4 küsür, yani 5'e yakın bir şey. Yani 10 yuan 50 lira falan gibi bir şey yapıyor. 100 yuan da 500. 20 yuan da 100 lira. Tabii ben videoyu yayınlayana kadar değişebilir. Şişe. Of course. Thank you. Burada tanıştığım, hostelde tanıştığım, dostluk kurduğum bir arkadaşım bugün ayrılıyor. Hostelde, burası da böyleydi. Burada da söz konusu paradan açılmışken de hostelde de günlüğü $15'a kaldım, konakladım. Merkezi bir yerde. Şangay dünyanın en büyük, en kalabalık başkentlerinden birine sahip. 35 milyon gibi bir nüfusu var. Para konusunu da böylelikle her ülkede yaptığımız gibi anlatmış olduk. Fakat Çin'de neredeyse hiçbir yerde nakit para kullanılmıyor. Siz onlara nakit para verseniz bile size nakit parayı geri Alipay hesabına, size geri nakit parayı o kullandıkları uygulamalara sanal para olarak gönderiyorlar. Genellikle hep insanların algısında işte komünist ülkelerde, sosyalist ülkelerde sanki para kullanılmıyormuş gibi düşünülüyor. Bunlardan biri de mesela Küba. Küba'nın ama kendi içerisinde Cook adında turistlere adeta monopoli parası gibi verdikleri bir para sistemleri var. Dünyanın hiçbir yerinde geçerli değil o para. Sadece orada kullanıyorsunuz ve çıkarken ister bırak ister hatıra parası olarak götür. Dolardan daha değerli, fakat dünyanın hiçbir yerinde karşılığı yok. Cook adında bir para birimi. Yerel halkta peso kullanıyor. Bir Cook 25 peso falan gibi yapıyordu. O da Küba'daydı. Böyle parayı da anlattık. Umarım videolar hoşunuza gidiyordur. Lütfen beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Haydi gidelim. Otantik bir yerde kalıyorum. Hostelimin olduğu yer.